Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Select Sea Imperial Leviathan'ı inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere bu arkadaşa ulaşmak için bayağı derinlere inmeniz gerekiyor. O yüzden oyundaki neredeyse her şeyi bitirip en sonuna gelmeniz lazım. Sea mod veya Suban giysisini en üst seviyeye çıkartıp mekanik seviye gerilik modülü takmanız gerekiyor. Yoksa aracınız en aşağı indiğiniz zaman patlayabilir. Şimdi videomuza geçiyoruz. Sea Imperial Leviathan 45-46 veya gezegenindeki krater bölgesinde tespit edilen en büyük yaşayan Leviathan sınıfı olarak biyolojik üstünlüğünü kanıtlamıştır. Arkadaşlar kanalımız çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bakalım bu şekilde gidersek bayağı güzel şekilde ilerleyeceğiz. Aynı şekilde bu videoda sizden like ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Klasik YouTube'un şeyleri. Bu sefer size pazarlık yapıyorum. 300 like'a düşürdüm like talebimi. 300'ün katları da olabilir yani 600-900 gibisinden. Neyse hadi bakalım videoya geçelim. Heybetli varlık kalın bir zırhla kaplı hantal bir vücuda sahiptir. Ancak kraliçe diye yırtıcı Leviathan'a ayıran en önemli özellik ise fiziksel gücü değil entelektüel kapasitesidir. Sea Imperior açıkça bilinçli ve telepatik bir varlık olarak tanımlanır. Bu devasa canlının hikayesi gezegeni kasıp savuran Kara bakteri salgınıyla kesişir. Bakteri binlerce yıl önce tüm gezegende yaşamı tehdit etti ve Kara'nın gezegen dışına yayılmasını engellemek isteyen kadimler tarafından devasa bir teknolojik barikat inşa edildi. Yani karantina uygulama platformu. Bu teknolojik kilit gezegeni terk etmek isteyen her gemiyi enfekte madde algıladığı sürece onu yok etmeye programlanmıştır. Oyuncu nihai hedefi yani oyunda istediğimiz hedef gezegeni serbest bırakmanın anahtarı olan biyolojik çareyi bulmaktır. Ve bu çarenin tek kaynağı Deniz İmparatoru'dur. Deniz İmparatorunun telepatik yeteneği sadece bir iletişim aracı olmasının ötesinde hayatta kalma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Kraliçe, oyundaki karakterimiz olan Riley Robinson ile temas kurmak için bu yeteneği kullanır. Ancak telepatinin evrimsel bir savunma mekanizması olarak gelişmesi olması da muhtemeldir. Örneğin Reaper Leviathan gibi bölgedeki ana yırtıcıların sinir fonksiyonları aşırı basit olarak tanımlanmıştır. Bu tür basit zihinler telepatik müdahale veya önleyici uyarıya karşı son derece savunmasız olabilir. Bu durum Deniz İmparatorunun zekasının sadece diplomatik bir özellik değil, aynı zamanda binlerce yıl boyunca rafine edilmiş bir biyolojik silah olduğunu gösterir. Zekası onu diğer yırtıcılardan tamamen ayıran ve ekosistemdeki nadir konumunu pekiştiren en temel varlığıdır. Riley Robinson'ın deneyimlediği Kara enfeksiyonun aciliyeti, hikayenin ilerleyişiyle birlikte yeniden yorumlanmalıdır. Araştırmalar oyuncunun enfeksiyonun gelişimini engellemediğini ve yavaşlatmadığını gösteriyor. Oyuncu sadece ellerinde kısa süreli sivilceler görür ve daha sonrasında bu durum tekrar etmez. Oyuncunun gördüğü halüsinasyonlar da aslında hastalığın semptomları değil, Deniz İmparatorluğu'nun telepatik iletişim girişimleridir. Bu durum ana tehlikenin Kara'nın kendisi olmadığını ortaya koyar. Bakterinin amacı öldürmek değil, bir arada var olmaktır. Ancak binlerce yıl süren genetik mutasyonlar gezegenin üzerindeki yaşamın adaptasyonu sağlamış olabilir. Oyuncunun hayatta kalmasının önündeki asıl engel Kara değil, 1000 yıl önce kurulmuş olan ve en küçük bakterizm ile algıladığında gezegenden ayrılma imkansız hale kılan otomatik teknolojik barikat olan karantina uygulama platformudur. Bölüm 2 2600 yıllık tecrit. Deniz İmparatoru Leviathan hikayesi, cesaret, bilimsel açgözlülük ve derin bir yalnızlık temalarını içerir. Kadimler Kara'ya çare bulma umuduyla tek bir deniz imparatoru önüne yakalamış ve detaylı araştırma için de esir tutmuşlardır. Kadimlerin niyeti Deniz İmparatorluğu'nun ürettiği ve Kara bakterisinin etkilerini nötralize eden Emzin 42'yi özütlemek, silah haline getirmek veya sentezlemekti. Bu amaçla Deniz İmparatorluğu'nun tutulması için özel olarak birinci bir tesis inşa ettiler. Kadimlerin bilimsel çaresizliği ve etik ihlalleri tesis içindeki eylemleriyle ortaya çıkar. Analizler kadimlerin yakalanan Deniz İmparatorluğu'nun 3 yumurtası üzerine deneyler yaptığını ve onları parçaladığını gösteriyor. Bu acımasız eylem, türün doğal süreçlerine karşı sergilenen soğuk, hesaplanmış bilimsel lüzumu göz önüne serer ve Deniz İmparatorluğu'nun telepatik alışverişlerle dile getirdiği acının temelini oluşturur. Birinci muhafaza tesisi, Deniz İmparatorluğu'nu tutmak üzere 1200 metre derinlikte volkanik bir bölgede özel olarak inşa edilmiştir. Tesis, Deniz İmparatorluğu'nun tutulduğu akvaryum havuzunu, kalan yumurtaları canlı tutmak amacıyla bir kuluçka cihazını, kadimlerin deney yaptığı bir kesit odasını ve karantina uygulama platformunun hemen dışına çıkan bir kemeri içerir. Bu tesis, Deniz İmparatorluğu'nun bir yaşam destek ünitesinden daha çok zorunlu bir varoluş alanına dönüşmüştür. Deniz İmparatoru Leviathan'ın yaklaşık 2600 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Bu türün doğal ömrü olan 1600 yılı 1000 yıl aşan bir yaştır. Akvaryumun bu kadim canlının doğal yaşam süresini uzatan bir yaşam destek ünitesinin varlığını düşündürmektedir. Kadimler zorlama ve deney yoluyla çare elde etmeye çalıştılar ancak sonuç alamadılar. Deniz İmparatoru Riley Robinson açıkça "Biz yardım ederseniz diğerlerinin boşuna almaya çalıştığı şeyi size seve seve vereceğim" diye telepatik olarak iletir. Tesisin trajedisi 2600 yıllık mahkum başından beri işbirliğine istekli olmasıdır. Ancak kadimlerin yönetimi onların akıntıya karşı savaşma eğilimi yani onların hedeflerine ulaşmasını engellemiştir. Onlar çözümü çalmaya çalıştılar. Oysa tek yapmaları gereken sormak ve yaraların özgürlüğü karşılığında bir takas teklif etmekti. Kraliçe kadimleri bu duvarları ondan inşa ettiler. Yalnız oynadılar, beni sıktılar. Şimdi gittiler sözleri tanımlar. Bu açıklama imparatorun kafesinden
bütün bir uygarlığın çöküşünü izlediğini gösterir. Kıhara bakterisinin etkilerini nötralize eden enzim 42, Deniz İmparatoru'nun biyolojisinin doğal bir yan ürünüdür. Bu güçlü madde, kraliçenin mide boşluğunda yiyeceklerini parçalamak üzere sindirim enzimi olarak üretir ve zaman zaman çevredeki sulara atılır. Bu arada esaretine rağmen Deniz İmparatoru olağanüstü bir bilinç seviyesi sergileyerek küçük otçul yaratıklar olan gözcüleri yani Peeper'ları tedavinin taşıyıcıları olmak için eğitmeye başarmıştır. Eğitilmiş gözcüler birinci muhafaza tesisinin derinliklerine ayrılarak uzaylı havalandırmanı kullanarak yüzey yolculuk ederlerdi. Yanlarında akvaryuma getirdikleri flora tohumlarının yarı sıra küçük miktarda enzim 42 taşırlardı. Gözcüler enzim 42 yüzeyde dağıtarak gezegende küçük bir miktar yaşamın hayatta kalmasına izin veren kritik bir sistem kurmuşlardı. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Reaper'lar Peeper yedikten dolayı hasta olmuyorlardı. Bu gerçekten kanıtlanmış oldu bu arada. Peeper'lar aracıyla yapılan dağıtım ne yazık ki sadece yerel hayatta kalmaya sağlanmıştır. Bu düşük konsantrasyon, karantina uygulama platformu neden hala işlevsel kaldığını ve yüzey dünyasının kesin olarak tedavi edilmediğini açıklar. Ayrıca risis sırtları ve hayalet leviathanlar gibi geniş okyanus canlılarının doğrudan Peeper'lar etkileşim yolu değil de sudaki çok düşük miktardaki enzim 42 yoğunluğu sayesinde hayatta kaldığını gösteren hipotezleri destekler. Dinlediğiniz bu temaslar, Deniz İmparatoru'nun sadece bir kaynak değil, aktif bir rehber ve amaçlayıcı olduğunu gösterir. Bu terapetik girişimlerin Riley'e özgü olmadığını düşünülmektedir. Bu arada Degassi mürettebatlarından Bart Tolgala da aynı şekilde Deniz İmparatoru'nun gözüktüğü, ölmeden önce onunla konuştuğu belirtilmektedir. Yavrular yüzey biyomlarına ulaştıklarında enzim 42'yi salgılamaya başlarlar. Bu sürekli ve yaygın dağıtım, yetişkinin sınırlı gözcü dağıtımının ötesine geçerek Kıhara bakterisinin yüzeysel olarak ortadan kaldırılmasının anahtarıdır. Imperial Leviathan'ın Junior boyutları, yetişkin Ghost Leviathan boyutlarına göre ölçeklendirilmiştir. Bu büyük boyut, tehlikeli yüzey boyamlarında kolayca hedefe alınmamalarını sağlayarak tedavinin amaçlanan hedeflere ulaşmasını garanti altına alır. Bu 5 yavru, enzim 42'nin doygunluğunu en üst seviyeye çıkarmak için krater çevresine stratejik şekilde dağılır. Şu şekilde dağılıyor arkadaşlar. Bir tanesi derin olmasından dolayı Kuzey Kanlı Kelp bölgesine gidiyor. İkincisi Void sınırlarını dolaşıyor. Bu taraflarda kraterin dış kenarlarını hedefliyor. Üçüncüsü Dunus'a gidiyor. Alan geniş ve açık olduğundan dolayı daha hızlı eğleneceğini düşünüyor. Dördüncüsü Grand Reef'e gidiyor. Hem derin hem de yüksek biyoçeşitlilik olmasından dolayı. Ve son olarak da beşincisi de dağ bölgesine gidiyor. Sonuç olarak Kıhara geçmişteki Degas döneminde kesinlikle öldürücüydü. Ama bizim Deniz İmparatoru'nun binlerce yıl süren gözcü ağı dağıtımı patojen yoğunu düşürmüştür. Bu yüzden Riley oyunda hiçbir zaman ölmüyordu. Ayrıca Bart Tolga'nın gördüğü halüsinasyonlar büyük olasılıkla hastalığın bir belirtisi değil, Deniz İmparatoru'nun aynı Riley'de olduğu gibi umutsuz bir iletişim girişimiydi. Ve total hikaye bu şekilde arkadaşlar. Deniz İmparatoru aslında biz gelmeden önce bile enzim 42'yi saygılatıyor. Etraftaki canlılar bu yüzden hayatta kalmış. Yani eğer Deniz İmparatoru bunu yapmasaydı bizim oyunda gördüğümüz canlılar da olmayacaktı. Buradan Deniz İmparatoru'na arkadaşlar esenlikler yolluyorum. Aynı şekilde size video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay.